Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta sonu dilerim. Şimdi dünkü videodan sonra çok fazla sorular geldi. Çok sayıda kanala yeni katılan arkadaşlarımız da var. Eski takipçiler için de bir hafıza yenileme, bir analiz yenileme videosu gibi olacak bu video. Aynı zamanda bu yeni katılan arkadaşlarımızın çok fazla soruları var. Bu sorulara da bir tür cevap amaçlı olacak. İşte bu sorularda neden bu düşüşler oldu? Altını, gümüşü borsaya benzetenler, Bitcoin'e benzetenler var. Gerçekten böyle bir süreçten mi geçiyoruz? Yoksa zaten beklediğimiz, olması gereken tamamıyla piyasa içinde bir hareket mi bu? Bunu belirlemeye çalışacağız bugün. Şimdi tabii dünkü çektiğim videoyu aynı zamanda milleti satması için galyana getirmek gibi de görenler var. Veya dün yaşadığımız bu düşüşleri bir keriz silkeleme olarak tarif edenler var. Ben öncelikle bu arkadaşlara bir cevap verip onları bir ayırmak istiyorum bu analizden. Bakın dünkü analizimde tam şu bölgeyi fiyatlıyorduk. 23.50 civarlarında fiyatlıyordu gümüş. Ve burada demiştim ki arkadaşlar bu düşüş sonrasında en azından yukarıda 23.80'lere doğru bir yükselişin, bir tepkinin gelmesi lazımdı. Fakat bu tepkiyi verecek kadar dahi alıcı kalmamış durumda piyasada. Dolayısıyla burada satışların derinleştiği bir süreci takip edebiliriz. Aman dikkat demiştim. Benim bu söylediklerime tepki olarak da şu düşüşü bir keriz silkeleme olarak görenler, aynı zamanda da bu bölgeden milleti galyana getirip satışa döndürmeye çalıştığımı iddia edenler oldu. Benim bu kişilere söyleyebileceğim tek bir şey var. Özellikle bu keriz silkeleme lafını çok fazla kullananlara. Evet arkadaşlar, ben 23.50 seviyesinde bir keriz olarak silkelendim ve bu sayede şu an benim cebimde 1,20 dolar, 1 dolar 20 sent daha fazla para var. Ama burada kendini akıllı zannedip silkelenmeyen arkadaşlar birkaç saat içerisinde 1 dolar 20 sent zarara uğradılar. Ben keriz olmayı kabul ediyorum ve keriz olarak bu işlemlerime devam edeceğim. O akıllı arkadaşlar da bu sürece devam etsinler. Kaldı ki biraz sonra analizlerden göreceksiniz. Ben uzun zamandır, yaklaşık 7-8 haftadır 24.70 direnci gümüşte kırılmadığı sürece emtialardaki altın dahil yükselişlerin hepsinin geçici olabileceğini ve bir düzeltmenin gelebileceğini söylüyorum. Dolayısıyla aslında bu kanalı takip eden pek çok arkadaşımız 24 doların üstünde satış yaptılar. Kısacası bu sadece dünle alakalı bir şey de değil. 7-8 haftalık bir sürece baktığımızda bu kanalın takipçileri yaklaşık 20 dolardan fazla bir artıda bekliyorlar şu an ve çok daha ucuz fiyatlardan nereden alabiliriz tekrar diye takipteler. Uzun lafın kısası, bu piyasalarda keriz olup silkelenmek her zaman para kazandırmıştır. Bu tür söylemlerde bulunanları çok fazla kale almamanızı tavsiye ederim. Şimdi hızlıca bir analize geçelim. Şu gümüşün en azından ne yaptığını bir anlarsak, altın ve sonrasında platin ve paladyuma da bakacağız. Neler olduğunu çok net bir şekilde çözebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi öncelikle 2020 Temmuz ayında bir yükseliş başlamıştı. Şu alanı daha düşük zaman dilimlerinden analizini yaptığımızda benim ulaştığım önemli bir destek bölgesi olacaktı artık bu 20 Temmuz haftasındaki kırılış sonrası. 22.65-21.38 bölgesi 2020 Temmuz ayından itibaren bize önemli bir destek bölgesi olduğunu gösterdi ve sonrasında da bakın defalarca bu bölgeden destek bularak yaklaşık 2 sene yatay bantta hareket ettik. Sonrasında da burada sert bir kırılım geldi ve sonrasında da tekrar bakın bu direncin üstüne atmış durumdayız. Dolayısıyla bu düşüşü şu an için çok net kırılan direncin destek olarak çalıştırılması süreci olarak görebiliriz ve son derece sağlıklı bir harekettir. Tabii bunun da şartı var. 21.38 altında kalıcı olmadığı sürece burası destek olarak çalışıp tekrar yükselişe geçeceğini düşünebiliriz. Kaldı ki buradaki bu beklentimizi de destekleyen bir Ukrayna-Rusya gerginliği söz konusu. Pek çok kaynak Şubat sonunda Rusya'nın Ukrayna'ya daha sert bir saldırı yapabileceğini ve bu savaşın tatsız yerlere gidebileceği yönünde beklentisi var. Eğer bu beklenti bir de üstüne gerçek çıkarsa bu bölgenin gayet güzel alım fırsatı veren, kırılan direncin destek olarak çalıştığı bir süreci bize gösteriyor olacak. Kısacası son derece sağlıklı bir düşüş. Ancak sadece bununla da kalmıyor. Bakın şu tepe bölgesini de çok iyi anlamamız lazım. Onun için şöyle iyice yaklaştıracağım grafiği. Bakın şurada bir direnç
dirençle karşılaştığımız süreç var. Bu destek bölgesinden destek bulup bir yükseliş başlatıyor. Fakat şu alanda satıcılar devreye giriyor ve fiyat tekrar desteğine dönüyor. Burada güç topladıktan sonra da gelip bu direnci kırıyor ve Mart ayında oluşturduğu şu tepe bölgesinde de defalarca bakın 1, 2, 3, 4, 5 defa bu direnci destek olarak çalıştırdıktan sonra burada öyle bir güç topluyor ki satıcılar bu düşüş bakın ta aşağıda geliyor, bu 2 senedir kıramadığı desteğini de kırıp daha sert satış sürecine geçiyor. Sonrasında buradaki bu dip oluşumundan sonra da bakın geliyor, burası direnç olarak çalışıyor, bir miktar satış, tekrar burası bir güç toplama sürecidir. Bu direncini kırıyor ve sonrasında dönüp de burayı destek olarak çalıştırıyor. Dolayısıyla burada bizim bir direnç bölgemiz bakın oluşmuş durumda. Geçmişte 2022 Ocak ayında oluşan şu tepe sonrasında Mart tepesine de baktığımızda son derece önemli bir direnç bölgesi ve sadece destek dirençleri takip eden bir grup trader bile burada aslında satışa hazır vaziyette bekliyorlar. Peki sadece bu süreç mi bizim için belirleyici? Tabii ki değil. Daha pek çok sebep var. Örneğin bakın şurada bir düşüş süreci yaşadık ve bu aslında son derece Elliott dalga teoremine de uygun 5 dalgalı bir düşüş süreciydi ve buradan gelen alımlar için de artık bizim Fibonacci düzeltme seviyelerini takip ediyor olmamız gerekir. Fibonacci düzeltme seviyelerine de baktığımız zaman şu son düşüşün %78.6 seviyesi ne hikmetse gene bu direnç bölgesine denk geliyor. Dolayısıyla destek dirençleri takip edip satış yapanlara burada bir de Fibonacci düzeltme seviyesine bakanlar eklenmiş durumda. Aynı zamanda şurada hızlıca bir günlük grafiklere geçip bakın şu alanda da bir analiz yapmıştık gene geçmişte. Bu analizi de bir hatırlayalım istiyorum. Şu 5. dalgadan bir A, B, C düzeltmesini yaşadık. Sonrasında da bu düzeltme son bulup tekrar satışlarla karşılaştık. Burada bizim sorduğumuz soru şuydu. Bu düşüş B dalgasının altına inecek mi? Dolayısıyla bu 5. dalganın olduğu yerde bir çift dip yapıp yükselişe mi geçecek? Yoksa bu düşüş bir X dalgası olarak kalıp ve burada 1. dalga olarak adlandırabileceğimiz yeni bir yükseliş sürecine mi geçecek? Bunu sorguladığımız bir andı. Dolayısıyla burada aslında şu C dalgası kırıldıktan sonra şöyle bir analiz yapan ekip de oldu mutlaka. Onu da şu 5. dalgadan alıp C'ye çekip sonrasında da tekrar bu X'in dibine aldığımızda Fibonacci uzatma seviyelerine bakıyor oluyoruz. Burada gene haftalık grafiğe döndüğümüzde bu Fibonacci uzatma seviyelerinin de ne hikmetse 1,618 olan hedefi 24.62, yani gene bizim bu direnç bölgemize denk geliyor. Şimdi ne dedik? Destek dirençlere bakanlar buradan satıyor. Fibonacci düzeltme seviyelerine bakanlar satıyor. Fibonacci uzatma seviyelerine bakanlar da satıyor. Peki sadece o kadar mı? Değil. Burada aynı zamanda bakın şu tepeden bir sonraki tepeye bir trend çizgisi çektiğimizde ne hikmetse gene aynı bölgede bir direncimiz karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bir de buradaki satıcılara trendleri takip edenler katılmış oluyor. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Ayrıca şurada bakın size bir de formasyon göstermek istiyorum. Şu dip bölgede oluşan şu sol omuzumuz sonrasında bir baş oluşturuyor aşağıda 5. dalgada. Sonra da şurada bir sağ omuz oluşmuş durumda. Dolayısıyla burada bir omuz baş omuz, ters omuz baş omuz formasyonumuz var. Şimdi formasyon trade eden arkadaşlar da burada şunu söylediler. Şurası bizim boyun çizgimiz, burası da baş. Şu boyun bölgesi, boyunu da hemen şurada bir işaretleyelim bakın. Çünkü burası da oldukça önemli bir hareket oldu aslında. Bu boyun çizgisi kırıldıktan sonra boyun çizgisinden baş yüksekliğine kadar burada bir yükseliş gelir dedi bu arkadaşlar. Burada da 20.80'lerden alım yapıp yukarıda ne hikmetse bakın gene aynı bölgeye geliyor. 24.66'dan da satışa geçtiler. Çünkü bir formasyon vardı. Bu formasyonun hedefine geldiğinde karını alıp çıktı bu arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar bakın 5 farklı analiz yöntemi kullandık. 5'inde de hedef 24.70-24.16 aralığı oldu. Bu kadar insanın satıcı olduğu bir bölgede böyle bir satış görmek son derece normal ve sağlıklı bir süreçtir. Kaldı ki ben bu analizi yanlış hatırlamıyorsam 12 Aralık haftasında veya bir sonraki hafta 19 Aralık haftasında yapmıştım. Ve yaklaşık 7-8 haftadır da sürekli 24.70 üstünde gümüş kapanış yapmadığı sürece burada bir düzeltme süreci
sürecine gidilebileceğini hep anlattım. Hatta burada altında da bakın önemli bir kırılım geldi. Gümüşün 24.70 olan direnci altında 1916 seviyesinden geçiyor. Altın bu 1916 seviyesini kırdıktan sonra da şunu söylemeye başladım. Gümüş 24.70 direncini kırmadığı sürece altının bu yükselişinin bir kırılımının bir fake kırılım olacağını ve burada bir boğa tuzağının oluşabileceğini söyledim. Ve gümüş 24.70'ini kırmadığı sürece burada altında tekrar bir satış sürecinin olabileceği konusunda sürekli uyardım. 7-8 haftadır bu uyarıyı yapıyorum. Ve bakın burada da ne hikmetse altında şu düşüşünün tam da %78.6'sını aldıktan sonra çok sert bir satışa dönüyor. Uzun lafın kısası burada artık altının da gümüşün de aslında teknik olarak satışa geçmesinin, satış yemesinin son derece doğru, mantıklı bir tarifini de yapmış olduğumuzu düşünüyorum teknik açıdan. Şimdi tabii bunu temel açıdan soran arkadaşlar da var. Yani temel olarak dün ne oldu da altın ve gümüşte satış yedik? Bu soruyu soran bir arkadaşımız da olmuş. Bunu da şuradan tarif edeceğim. Bakın saat 16.30'da Amerika'da tarım dışı istihdam verisi geliyor. Burada da 185 bin beklenen veri 517 bin geliyor. Bu şimdi ne demek bizim için? Beklenenin çok üstünde istihdama bir katılım süreci yaşanmış. Dolayısıyla Amerika'da artık çok daha fazla insan maaş alacak ve dolayısıyla harcamalar da bir o kadar artacak. Harcamalar arttığı takdirde ne olur? Talep enflasyonu patlar. Yani şöyle tarif edeyim, bir ürüne talep arttığı takdirde bunun fiyatı da artacaktır. Dolayısıyla bu da Amerika'da enflasyonu tetikleyecektir. Enflasyon tetiklendiği zaman Fed'in 25 bas puan artışlarda kalamayıp tekrar 50 bas puanı dönme ihtimali gündeme gelir. Bu nedenle de dolar endeksinde yükseliş, altın ve gümüşte düşüş yönünde bir hareket gelebilir. Ancak bakın burada da şu bakış açısı yanlıştır. Faiz artacaksa dolar artacak, buraya kadar tamam. Ancak dolar artıyorsa, dolar endeksinde bir yükseliş yaşanıyorsa, emtialarda da bir düşüş olacak mantığı tamamıyla hatalı bir bakış açısıdır. Sonuçta ne diyoruz? Amerika'da bir enflasyon var ve dolayısıyla Amerikan vatandaşı bir somun ekmeğe daha fazla dolar öderken neden sıfır enflasyon olan altın ve gümüşe daha az dolar ödesin? Dolayısıyla bu bakış açısında da bir hata vardır. Dolar endeksi yükseliyor diye illa altın ve gümüş düşmek zorunda değildir. Ancak bu piyasa zaten önemli bir direncinde olduğu için bu verileri satmak için bahane olarak kullanmıştır. Bütün bunların sonucunda da altın ve gümüşte oldukça sert satışları gördük Cuma günü ve bunlar da son derece normal, olması gereken ve 7-8 haftadır aslında bizim beklediğimiz bir satış oldu. Şimdi hemen hızlıca bu satışların takribi nereye kadar derinleşebileceği konusuna bir bakalım. Bunun için de şöyle bir grafikleri temizlemek istiyorum ki düşüş sürecini daha sağlıklı görebilelim. Şimdi burada öncelikle şu yükseliş sürecini bir analizini yapmamız gerekir. Bakın şu dipten başlayan bu yükselişte ilk güçlü satış aldığımız bölge şu tepe noktası, fitil boyu bizim için önemli bir seviye. Burada çünkü talebin arza dönüştüğü, alıcının satıcının buluştuğu ve satıcıların kazandığı bir süreç takip ediyoruz. Daha sonra burada alıcıların güçlendiği bir süreç ve bu direncin ne kadar sert kırıldığını da görüyoruz. Dolayısıyla destek olarak bu kırılım sonrasında takip edeceğimiz seviye 22-25-21-70 bölgesi. Bunun altında da hatırlarsanız gene ters omuz baş omuz formasyonunun boyun çizgisinden bahsetmiştik ve bakın burada 3 defa 3 hafta boyunca, hatta şu 4'ü de dahil edebiliriz, bu bölgeyi destek olarak çalıştırıp buradan güçlü alımların geldiğini de görüyoruz. Dolayısıyla şu fitil boyunu da gene bir başka destek bölgesi olarak kabul edebiliriz. Şimdi burada bu destek direnç seviyelerini belirledikten sonra aynı zamanda şu birinci dalga olarak belirlediğimiz yükselişin bir Fibonacci düzeltme seviyelerine de bakmamız gerekir. Bu Fibonacci düzeltme seviyelerini de çektiğimiz zaman bakın gene ne hikmetse, hani teknik analiz bir işe yaramaz deniyor, teknik analizin gereksiz olduğunu söyleyenler oluyor ya, işte onlara gelsin bu analiz. Burada da ne hikmetse 22-25-21-70 destek bölgemiz, Fibonacci %38.2 seviyesinin geçtiği alan. Bu Fibonacci %38.2 seviyesi yükselişlerin ilk
destek bulabileceği düzeltme hareketinin geldiği yerdir. Bunun altında %50 ve %61.8 seviyeleri vardır. Bu %61.8 seviyesi önümüzdeki günlerde çok kritik bir bölge olacak. Bu da şu an 20.35 seviyesinden geçmekte. Burada da destek olarak takip edeceğimiz 20.86-20.38 bölgesi vardı. 20.35 altına inmediği sürece ki biz buna 20 dolar psikolojik destek seviyesi olarak bakalım. 20 dolar altında kapanışlar görmediğimiz sürece şu birinci dalganın son derece sağlıklı bir düzeltmesini yapmış olacağız. Ve buradan şu birinci dalgadan çok daha güçlü bir üçüncü dalganın gelme ihtimali olacak. Bunu da nereden biliyoruz? Elliott dalga teorisinin bize anlattığı bir durumdur bu. Elliott bize der ki bu birinci dalga yükselişler en zayıf yükselişlerdir. Çünkü öncesinde muhtemelen 5 dalgalık uzun süren bir düşüş yaşanmıştır. Bu düşüş sürecinde bu emtia yatırımcısını bezdirmiştir ve dolayısıyla yükselişe inanmaz. Bu birinci dalgadaki yükselişe inanmaz. Dolayısıyla zayıf bir yükseliş sonrasında da gelen satışların güçlü olabileceğini ve %61.8 seviyesine kadar derinleşebileceğini söyler. Bu bilgiye de sahip olduktan sonra gümüş için 20.35 seviyesine kadar olan düşüşlerin son derece sağlıklı ve normal olduğunu söyleyebiliyoruz. 20 dolar altındaki kapanışlar biraz sıkıntı yaratabilir. Yalnız şunu da hatırlatmak istiyorum. Gümüşün çıkartma maliyetinin 22 dolar olduğunu da unutmayalım. Dolayısıyla burada 20 dolar kırılsa dahi ben kalıcı olunabileceğini düşünmüyorum. Çünkü 22 dolar maliyetli gümüşü hiçbir rafineri 20 dolarlardan çıkartıp satmayacaktır. Böyle bir durumla da karşı karşıya kalındığında en basitinden güneş enerjisi panellerini üretenler 22 doların çok üstünde fiyatları vermeyi kabul edeceklerdir ve dolayısıyla gümüşün bu fiyatlarda kalabilme ihtimali de olmayacaktır. Uzun lafın kısası burada gümüşün de çok fazla böyle 20 dolarlara kadar düşüş yapabileceğini tahmin etmiyorum. Ama biz teknik açıdan da tüm olasılıkları değerlendirmek zorundayız ve 20 dolara kadar olan satışları da gayet normal karşılayacağız. Ve bu bahsettiğimiz seviyelere geri çekilmeler gerçekleştikçe hafta içi daha düşük zaman dilimlerinden her gün analizler paylaşıyorum. Dolayısıyla bu düşük zaman dilimlerinde çok daha dar alanlarda piyasanın yükselişe dönüp dönmediğini de yakından takip ediyor olacağız. Çünkü bu haftalık grafiklerde mesafeler çok uzak olacaktır ve burada belirlenen stoplar çok zarar yazacaktır. O yüzden daha düşük zaman dilimlerinde bakılmalı. Bu analiz bizim şu an için nerede olduğumuzu bize gösteren bir analizdir. Şimdi buradan hızlıca bir altına da bakalım. Altının da olası düzeltme seviyelerini bir belirleyelim. Burada da gene hatırlanacağı üzere şu kırılımın bir fake kırılım olabileceğini, burada bir boğa tuzağının oluşabileceğini ve satışa dönülebileceğini konuşmuştuk. Aşağıda da 1833-1812'ye kadar bu satışların derinleşmesi son derece normal dedik ve bizim için büyük risk taşıyacak olan da aşağıda 1740 seviyesi var. Bakın Fibonacci %61.8 seviyesinin geçtiği. Yine bu bölgede de bakın bir destek bulup yükselişe dönüyoruz. Dolayısıyla 1732'ye kadar düşüşler biraz can sıksa da gayet normal karşılanır. Aynı zamanda geçmişten gelen de bir direnç bölgesidir burası bakın. 1735-1717 aralığı. Ben buralara kadar bu satışın derinleşebileceğini düşünmüyorum. Ancak bu olasılıkta aklımızda bulunması gerekir. Buradan hızlıca bir altın gümüş rasyosuna bakalım. Haftalıklarda gene eski takipçiler hatırlayacaktır. 80-65 önemli olacak dedik. 80-65 üstünde kalıcı olunduğu takdirde altın ve gümüşte düzeltme süreci başlayabilir dedik. Ve sonrasında da yukarıda bakın tekrar 84-64-83-57'ye kadar yükselişler devam etti. Ve gene şu an bu bölgeyi, bu direnç bölgesini koruyor. 84-64 altın gümüş rasyosunda kırılacak olursa ve hatta yukarıda 85-52 altın ve gümüşte düzeltmenin derinleştiği bu 61.8 seviyelerine doğru satışların derinleştiği bir süreç takip edilebilir. Bu direncin çalışıp tekrar satışa dönmesi de bu %38.2 seviyesinin destek olarak çalışıp tekrar alıma döndüğü bir süreci bize gösterebilir. Dolayısıyla bu seviyeleri de gene hafta içerisinde daha düşük zaman dilimlerinde takip etmeye devam edeceğiz. Buradan hızlıca bir platine geçelim. Platinde de bakın şu düşüşün %78.6 seviyesinin geçtiği ve aynı zamanda gümüşün 24.70 direncinin de olduğu bölge
1103-1075 aralığından geçiyordu. Bu bölgeden tekrar satışların derinleştiğini gördük. Fibonacci %38.2 seviyesine kadar ulaşmış durumda. Yalnız burada önemli bir destek bölgemiz var. Bakın şu 5 dalgalık düşüşte 4. tepki dalgasının direnç olarak çalıştırdığı bölge. Sonrasında bakın burası kırıldıktan sonra da bir süre destek olarak çalıştı ve gene aynı bölgeye dönmüş durumdayız. 973-955. Bu 955'in kırılması aşağıda 930-890 aralığına kadar düşüşlerin derinleşme ihtimalini gündeme getirir ve bu da %61.8 Fibonacci düzeltme seviyesinin geçtiği alandır. Dolayısıyla önümüzdeki haftalık kapanışlarda 955 altında kapanış geliyor mu? Bunu takip ediyor olacağız. Buradan Palladium'a geçersek aslında Palladium'da söylenecek çok fazla bir şey yok. Bakın burada 2011 tepesinden gene bir bakacağım. 2011 tepesini yaptıktan sonra Palladium'un şu an yaklaşık %89-%90'a yakın bir prim yaptığını görüyoruz. Oysa gümüşe baktığımızda 2011 tepesinden takribi olarak %55 aşağıda olduğunu görüyoruz. Şu ölçümün bize gösterdiği tek bir şey var. Palladium şu an gereğinden fazla değerli. Bu nedenle de Palladium'da çok fazla bir yükseliş göremiyoruz. Dolayısıyla yaklaşık 2 senedir destek olarak çalıştırdığı bölgede 1653-1500 aralığında fiyatlamaya devam ediyor. Bu 1500 çok kritik olacak. Kırılacak olursa şu yatay bandın yüksekliği kadar satışlar derinleşebilir. Ancak 1500 seviyesi korunduğu sürece de burada yatayda fiyatlamaya devam edecektir. Ancak Palladium çok iç açıcı gözükmüyor diyebilirim. Buradan hızlıca bir gramlara geçelim. Gramları şöyle 4 saatlik grafiklerden göstermek istiyorum. Yine geçtiğimiz haftalarda takip ettiğimiz 14.80-13.98 yatay band içinde hareket ediyorduk. 13.98 kırılacak olursa 13.40-13.14'lere kadar satışlar derinleşebilir demiştik. Ancak burada dolar Türk lirasını gene yakından takip etmemiz gerekir. Onsların düzeltmesinin derinleşip dolar Türk lirasında da olası bir kontrol kaybı yaşanacak olursa gramlarda beklenenden daha az düşüşler yapıp tekrar yükselişe dönme ihtimali var. Ancak şu an için tekrar 18.98 üstüne atmadığımız sürece ilk desteğimiz 13.40-13.14 olacak. Buradan hızlıca bir gram altına da bakalım. Gram altında da şu kama formasyonunu takip ediyorduk. Bunun destek bölgesi önemli olacak demiştik ve 1143'ün kırıldığını, bu kırılım gelmesi durumunda da şurada bir konsolidasyon alanının olduğunu, buraya kadar fiyatlamanın devam edebileceğini, satışların devam edebileceğini söylemiştik. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda takip edeceğimiz 1123-1121 desteği önemli olacak. Bunun da kırılmasıyla 1100'lere doğru satışlar burada da derinleşebilir. Ancak tekrar hatırlatıyorum, bu süreci sadece onslardan değil, dolar Türk lirasından da takip etmek gerekir. Seçim sürecinde dolar Türk lirasında olası bir kontrol kaybı, gram altın ve gram gümüşün onslar kadar düşüş yapmadığı bir süreci de bize gösterebilir. Evet, bu video biraz fazla uzun bir video oldu ama detaylı her şeyi, mümkün olan aklınızdaki tüm soruları cevaplamaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Yine hafta içi daha düşük zaman dilimlerinden analizlere devam edeceğiz. Videoyu bitirmeden önce beğenilerinizin ve yorumlarınızın kanal için çok önemli olduğunu hatırlatıp kanala da abone olup olmadığımızı bir kontrol edersek sevinirim. Evet, emtialardan da kısaca hafta sonu analizi olarak bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.